Avrupa'da, dünyada önemli başarılar kazandığım zaman Alanya'da, yukarıda dağda bir evde yaşıyordum. Bir süre sonra artık sporu bırakmaya niyetlendiğim zaman hani ben buralarda koşmaktan böyle keyif alıyorsam bu keyfi başka sporcu dostlarla paylaşmam gerekiyor. Sevgili izleyiciler, çok enteresan bir isim Ahmet gerçekten. Bir gün Ahmet Empire State binasında merdiven yarışına çıkacak diye. Her şey her zaman yolunda gitmedi. Zaman zaman tökezlediğim, dibe vurduğum zamanlar oldu ama asıl önemli olan dibe vurmak değil, dipten tekrardan ayağa kalkıp zirveye çıkabilmek. Ya şampiyonluklar her zaman tabii ki daha kalıcıdır. Çünkü rekorlar kırılır, eskir ama şampiyonlar her zaman yaşar, ismi her zaman listede yazar. Hoş geldiniz. Yanımda çok önemli ve çok eski bir arkadaşım, dostum var. Sevgili Ahmet Arslan. Ahmet Arslan diyorum, sanki babamla röportaj yapıyor gibiyim. Çünkü benim babamın ismi de Ahmet Arslan. Şimdi Ahmet, İspanya'da biliyorsun Sagrada Familia var. Yani o olağanüstü bir kilise. Efendime söyleyeyim, Gaudi'nin eserleri var. Gaudi için çok enteresan ifade kullanırlar. Derler ki Gaudi için çılgınlığı evcilleştiren adam. Yani o çılgın düşüncelerini mimariye dönüştüren adam. Benim de yanımda Ahmet var. Ahmet de o çılgınlığı spora dönüştüren bir adam. Benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü az sonra ekranda da kamerayla da izleyeceksiniz. Şu dağlardan koşarak olağanüstü bir sporu Alanya Ultra Trail'i hayata geçiren isim. Doğru mu Ahmet? Doğrudur. Öncelikle ben de size Mehmet abi diyeyim. Tabii Soyadımızın ki, tabii ki. benzerliğinden dolayı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmetciğim. Alanya Teşekkür Ultra ederim. Trail'de tekrardan bir arada olmanın çok büyük mutluluğu içerisindeyim. Ahmet, nasıl doğdu bu fikir? Yani Alanya gibi gerçekten olağanüstü bir kent, olağanüstü bir turizm cenneti. Güneş var, deniz var, hani tarih var. Kızılkule'deyiz şu anda Alanya'da. Burada bu sporu hayata geçirmek nasıl aklına geldi? Ben aktif sporculuğa devam ettiğim süreçte özellikle Avrupa'da, dünyada önemli başarılar kazandığım zaman Alanya'da, yukarıda dağda bir evde yaşıyordum. Öyle mi? Yukarılarda antrenman yapıyordum. Evet, yine Alanya Kalesi de benim antrenman yerlerimden birisiydi. Hani buralarda koşmaktan gerçekten büyük keyif almaktaydım. Hani bir süre sonra artık sporu bırakmaya niyetlendiğim zaman hani aklımda şöyle bir şey oluştu. Hani ben buralarda koşmaktan böyle keyif alıyorsam bu keyfi başka sporcu dostlarla paylaşmam gerekiyor. Dedim ve 2017 yılında ilk defa Alanya Ultra Trail'i fikirden artık gerçek anlamda hayata geçirdik. Sevgili izleyiciler, çok enteresan bir isim Ahmet gerçekten. Benim Ahmet'le tanışmam yaklaşık 10-15 yıl önce oldu. Bir gün küçük bir haber gördüm. Ahmet Empire State binasında merdiven yarışına çıkacak diye. Hemen Ahmet'i aradım. Ahmet'le konuştum. Empire State'e çıktın değil mi? Kaç kattı Ahmet orası? Empire State 102 kat olması lazım. Biz 86. katına kadar çıktık. Empire State merdiven yarışında yarışan ilk Türk sporcuyum. Türk oldu. Çok farklı karakterde, farklı özellikle bir yarış. Özellikle baş dönmesi bir süreden sonra çok etkileyen bir faktör oluyor. Ama benim için kariyerimde unutamayacağım ender ve özel deneyimlerden birisiydi. Kaç dakikada çıktın o 186 katı? 7 dakika 7 civarı olması dakikada lazım. çıktın. Evet. Allah Ahmet. Kaç basamak olduğunu hatırlıyor musun? 1586 diye hatırlıyorum ezberimde. 1586 basamağa çıktın. Olağanüstü bir şey Yani gerçekten. bu kalenin kaç katı yükseği düşünelim ve Çok katı. Yani çok daha ben fazlası. Empire State'e asansörle çıktığımda bile epey bir zaman alıyor oraya çıkmak. Çok hızlı bir asansör olmasına rağmen gerçekten çok olağanüstü bir beceri bu. Yani o da zaten benim için de çok farklı, Bir deneyim ekstra oldu, bir değil mi? deneyim oldu. Deneyim oldu. Peki Ahmet, şimdi Kızılkule'deyiz Alanya'da. Biraz Kızılkule'yi de dolaşalım, biraz kaleyi de dolaşalım. Sohbetimize öyle devam edelim. Peki Ahmet, Alanyalısın. Alanyalıyım. hı. Ailem buraya 40 kilometre uzakta Gazipaşa ilçesinde yaşıyor. hı. Ben orada doğdum, büyüdüm ortaokula kadar. Artık 2015 yılından bu yana Alanya'da yaşıyorum. Alanya'yı birine tanımlasan, hani bir Polonyalıya, bir İngiliz'e, bir Alman'a tanımlasan, Alanya'ya davet etsen ne derdin? Nasıl çağırırdın? Alanya, yani dünyada birçok yer gezdim, gördüm. Ama Alanya hani benim görüp böyle yaşamak istediğim ender yerlerden birisi. Yani burası yeryüzündeki cennetlerden birisi. Çünkü aynı gün 4 mevsim yaşayabiliyorsunuz. Örneğin bugün burada sıcak bir havadayız ama yukarıda farklı bir iklim bizi bekliyor. Henüz Mart ayının da sonundayız. Evet, istediğiniz her şeye ulaşabileceğiniz butik bir hayat tarzı, sakinlik, dinginlik sevenler özellikle kış aylarında ve tarihi doğal güzellikleri sevenler için Alanya bulunmaz bir nimet. Peki Ahmet, gelen sporcuların reaksiyonu nasıl oluyor Alanya'da? Alanya parkurunu görünce, bu şehri görünce, denizi, kumu, tarihi görünce onların reaksiyonları ile ilgili olarak sana aktardıkları bilgiler var mı? Ya, Alanya Ultra Trail şehrin kalbinde başlayıp şehrin kalbinde biten bir spor organizasyonu. Şehrin gezilmesi, görülmesi gereken yerlerin büyük çoğunluğu yarış parkurlarında. Örneğin
Yarışın ilk 5 kilometresinin tamamı Alanya Kalesi'nin üzerinde gerçekleşmekte ve Alanya Kalesi'nin gezilmesi, görülmesi gereken birçok noktası, örneğin şu an üzerinde bulunduğumuz Kızılkule'nin yanından geçiyor sporcular. Hemen arkamızda tersane var, tersaneden geçiyor sporcular. Onun sonrasında Alanya Kalesi'nin yukarıda iç kale bölümünde yine tarihi noktalardan geçerek dünyaca ünlü Damlataş plajına tekrardan ulaşıyorlar. Ve oradan Toros Dağları'na uzanıyor macera ve Toros Dağları'ndaki bölüm yine patikalardan, eski kervan yollarından ve kral yollarından dağlara doğru devam ediyor. Yine benzer şekilde yollardan geriye geliyor. Ahmet nasıl aklına geldi bu? Ya şimdi şunu söylemek istiyorum. Hani o sporcular bir de buraya çıkmayı denesinler. Ben çıkarken nefes nefese kaldım. Yani Ya gerçekten çok olağanüstü performans ve zihinsel dayanıklık isteyen bir spor. kesinlikle yani Alanya Ultra Trail yarış parkurları Türkiye'deki örneklerinin önünde, Avrupa'da ve dünyadaki zorlu örnekleriyle boy ölçüşebilecek bir karakteristik özelliğe sahip. Az önce basın toplantısında şunu dinledim. 3000 metre yükseğe çıkıyor sporcular. Toplam 3000 metre yükseklik kazanımı var. Kazanımı var. Evet, sıfırdan başlıyorlar. 1515 metre en yüksek tepeye ulaşıyorlar. 1515 metre tırmanıyorlar bir Evet, anlamda. değil mi? 1515 metre rakıma ulaşıyorlar ama bu yolculuk süresinde toplam 3900 metre yükseklik kazanımı oluşuyor. Peki Ahmet, yukarıya 1500 metreye çıkınca hava soğuyor mu orada? Orada farklı bir iklim var. Şu an orada Öyle mi? yani burada işte hani Alanya Ultra Trail'in daha önceki çıkış noktalarından birisi de şuydu. Bir gün 4 mevsim. Yani Alanya bir günde 4 mevsimi yaşayabileceğiniz ender yerlerden birisi. Şimdi şey aklıma geliyor Ahmet. Az önce basın toplantısında da söyledim. Atletizm Türk insanının anatomisine çok uygun bir spor dalı dedim. Şimdi biliyorsun orta ve uzun mesafelerde hep Afrikalı atletler ön plana çıkar dünyada. Dünya rekorları onlara aittir. Evet. Efendime söyleyeyim şampiyonluklar onlara aittir. Sen de köyde büyüdün aslında. Hatta bir eski röportajında da şunu söylüyorsun. Yürümeye başladığın andan itibaren köydeysen eğer çocuk değilsin artık diyorsun. Hayata tutunman lazım. Evet. Şey olarak mı? Yani hayata tutunmak hani o sosyal yaşam anlamında mı yoksa bir sporcu olarak mı hayata tutunmaktan söz ediyorsun Ya burada? şöyle köyde yaşayıp da hani normal diğer çocuklar gibi böyle parklarda vesaire hani zaman geçirmeniz pek mümkün değil. Köyde iş yükü çok yoğundur. Anne babalar da bize işte ne bileyim hani İş çıkarlar. iş çıkarlar. Bahçeye git oğlum. Hani birçok çocuğun daha Çapa yap oğlum. Evet, aynen öyle. Aklının ermediği sürede köyde sorumluluk sahibi olup işte bahçede çalışmak, hayvanları otlatmak vesaire gibi hani doğada faaliyet göstermeniz gereken çok sayıda aktivite yaparak büyüdüm. Ve bunların avantajını aslında çocukken dezavantaj gibi düşünüyordum bunlar ama büyüdüğüm zaman yaptığım spor dalında bunun fazlasıyla avantajını gördüm. Gördüm. Peki Ahmet bu piste gönderme yaptım ben ama bir de dağ koşusu var tabii. O dağ koşusunda Türk insanının performansı nasıl, genetik yakınlığı nasıl onu da soruyorum tabii. Türk insanı için halter ve güreş gibi kuvvet gerektiren spor dalları nasıl öne çıkıyorsa atletizm içerisinde Türk insanının fiziki özellikleri bakımından en başarılı olabileceği spor dallarından birisi dağ koşusu ve trail. Çünkü biz daha çok kısa vücut yapısı ve kuvvetli kaslı vücut yapısına sahibiz. Yine birçoğumuz hayat şartlarından dolayı dağda, bayırda, köyde büyümüş insanlarız ve patikalarda, doğada bulunmak aslında genetiğimize işlemiş. Haliyle kısa, kuvvetli vücut yapısı ve doğada büyümenin vermiş olduğu avantajla Türk insanı patika ve dağ koşularında oldukça başarılı sonuçlar alabilmekte. Dağ aslanıyız diyorsun yani hepimiz. Kesinlikle. Değil mi? Hepimizin içinde bir dağların Hepimiz dağ aslanı var aslanı aslında. var, değil mi? Senin için de bu deyim kullanılıyor aslında değil mi dağ aslanı diye? Soyadımdan dolayı ve dağlarda koşmamdan dolayı benim için dağların arslanı lakabı uzun yıllar kullanıldı ve ben de bundan çok mutlu oldum ve bunu uzun yıllar gururla taşımaya çalıştım. Ahmet ben kent aslanı olmayı tercih ediyorum. Hele buraya çıktım var ya. En azından ben kent içinde koşmaya devam edeyim. Şimdi Kızılkule'deyiz. Buradan aşağı inelim. Kaleyi biraz dolaşalım. Oradan limana geçelim. Sohbetimize öyle devam edelim. Tamamdır. Bu parkuru sen belirledin değil mi? Evet, yarış parkurlarının büyük çoğunluğunu ben belirledim. Yani nereden gideceğiz? Tabii nereden nasıl koşacağız? ineceğiz? Nasıl çıkacağız? Evet, Bütün bu parkuru adım adım sen dolaşarak belirledin. tabii. Dolaştık, ölçümünü vesaire yaptık. Ama tabii ölçüm öncesinde keşif süreçleri oluyor. Hı Hani hı. parkur nereden geçse daha iyi olur veya işte bu biraz da benim hayal dünyama kalmış bir şey. Hı hı. Hani sporcular nereden koşsa keyif alır veya nereden koşsa daha iyi olur. Örneğin tersanenin içinden geçiyoruz. Tersane hemen yan tarafımızda. Evet. Hani şu plajdan koşmak ve tersanenin içinden geçip yukarıya kıvrılmak. Tersanenin içi derken şuradan yürüyorsun, devam ediyorsun. Evet, şu karşıda gördüğümüz yapının içerisinden geçiyoruz. Orası İçeriye giriş var mı oradan? var. Oradan dışarıya çıkıyorsun. Oradan surların üstünden yukarıya çıkıyorlar. Şu yukarıdan bayrak direğinin oradan kalenin öbür tarafına aşıyorlar. Peki Ahmet sen atletizme başladın.
önce. Evet, atletizmle başladım. Değil mi? Cross yarışlarım vardı. Uzun mesafe yarışlarım vardı. Evet, Peki dağ merakı, dağ koşusu, trail nasıl evrildin oraya doğru? kariyerimin ilk yıllarında pist ve cross koştum ama cross yarışları koşarken şunu fark ettim. Aslında ben zorlu parkurlarda daha çok keyif aldım ve daha başarılı sonuçlar elde ettim. Hani bunun sonrasında 2005 yılında ilk defa dağ koşusu diye bir branşın olduğunu öğrendim. Antrenörüme dedim ki hani dağ koşusu diye bir yarış varmış, ben ona gidip yarışmak istiyorum. O da beni destekledi. Gittiğim ilk yarışta genç bir sporcu olmama rağmen büyüklerde Türkiye şampiyonu oldum. Aslında aradığım veya bana hitap eden branşı tesadüfen de olsa bulmuş oldum. Ve dağ koşusu kariyerim 2005 yılında ilk defa başlamış oldu. Peki şimdi sen üst üste 6 Avrupa şampiyonluğun var. İlk şampiyonluk mu daha zordu yoksa o 6 Avrupa şampiyonluğunu sürekli hale getirmek mi daha zor? Yani totalinde performans sergileyebilmek daha zor ama ilk şampiyonluk benim için sürprizdi. 2005 yılında başlayan dağ koşusu kariyerinin 2 sene sonrasında kimsenin tanımadığı bir sporcu olarak Avrupa şampiyonu olabilmek büyük bir sürprizdi. İlk Avrupa şampiyonluğumu aldığım zaman ikinci olan İtalyan sporcu kürsüye çıkmadı. Çünkü bir önceki senenin dünya şampiyonuydu ve dünyada marka isimlerden birisiydi. Ben henüz ismi olmayan genç sürpriz bir sporcuydum. Ama ondan sonra İtalyan sporcuyla çok önemli bir arkadaşlığımız oldu ve sonraki yıllar, uzun yıllar artık hep benim yerimde kaldı ve benim üstünlüğümü kabul etti. Peki bir şey merak ediyorum. Yani kaybettiğin zaman kürsüde ağlamak başka bir duygu ama bu dağ koşusunda inanılmaz bir dayanıklılık gerektiriyor. Bazen kasların isyan etmeye başlıyor, zihnin isyan etmeye başlıyor. Hiç koşu sırasında ağladığın oldu mu acıdan? Yani bayıldığım oldu. Bayıldığın oldu. Evet. Yarışın son 200-300 metresinde bayıldım artık. 200 peki nasıl bitirdin? Yani bir süre oturdum, dinlendim, kendime geldim. Ondan sonra bayrağı takım arkadaşıma verdim ama yani Ben de bittim diyorsun. zorlanmaktan dolayı bayıldım. Peki şimdi bu Alanya Ultra Trail'e dönmek istiyorum. Parkuru gözden geçirdiğin zaman, parkuru tamamladığın zaman ya hayallerimin parkuru buydu dediğin oldu mu? Kesinlikle hani şu an Ya burası senin hayallerinin parkuru mu? kesinlikle şu an hani bu şehirde bu spor dalını yapacaksak böyle bir parkur olması gerekiyordu. Hani bundan daha kolayını yapmak zaten pek mümkün değil. Çünkü yollar genelde dağlara doğru ve hani yarış parkurlarını oluşturan patikaların birçoğu zamanında hükümdarların Konya'dan, işte İç Anadolu'dan Akdeniz'e ulaşmak için kullandığı rotalar veya yörüklerin yazın yaylaya giderken, kışın sahile inerken kullandığı rotalar, göç yolları. Haliyle hani amaç yükseğe çıkmak ve yollar bizi yükseğe çıkartıyor. Şimdi merakımı körükledin. Yörüklerin yolu dediğin zaman şu anda hala var mı o tür bir yaşam Tabii. tarzı? Bölgede yörükler hala yaşıyor. Hani azalmış olsa bile hayvancılıkla geçimini sağlayan, hayvancılık yapmasa bile yazın yaylalara akın eden, kışın sahile sıcak kesimlere inen çok ciddi sayıda bir nüfus var. Peki yarın parkurla birlikte, seninle birlikte ya da senin yetiştirdiğin sporcularla birlikte ona da geleceğim. Yarışa çıksak yörük görme şansımız var mı yörüklerin yaşadığı bölgeleri? 68 kilometrenin üst bölgelerinde var, evet. Var mı? Var. Çok enteresan ya. Hakikaten çok güzel bir parkur oluşturmuşsun Ahmet. Şimdi Ahmet senin 3, yanılmıyorum değil mi? 3 hocalık yaptığın 3 sporcun yarın yarışacaklar. Evet, 3 sporcum yarın burada Kaç kilometre 5 yarışacaklar? kilometrelik etapta yarışacaklar. Kaç? 5 kilometrelik 5 etapta. kilometrelik Hani etap. onlar 18 yaş altı oldukları için yaşları Hı hı. o etaba tutuyor. Ve zaten başlangıç için o etabı kullanmamız gerekiyor. Orada yarışacaklar. İlk trail deneyimlerini yaşayacaklar. Ve bundan sonra inşallah trail ateşi onların ruhuna işlenecek ve gelecekte ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek önemli sporcular konumuna gelecekler. Ahmet, ya tatil planlarımda artık kesinlikle Alanya'da yer alacak. Evet. Yani Evet. olağanüstü bir coğrafya. Buyurun gelin, her burası. zaman çok mutlu oluruz. Gerçekten olağanüstü. Ziyaretinizde. Şimdi bir şey soracağım. Hani şu anda kaleden indik. Kalenin hemen önünde liman bölgesindeyiz. Bir tarafta balık tutanlar, öte yandan az önce denize girenler ki henüz daha Mart ayındayız. Tersane bu tarafta. Senin o muhteşem parkurun burada. Gerçekten mükemmel bir görüntü var burada. Şeyi soracağım. Ben dünyada pek çok büyük organizasyona katıldım. Gerçekten Türkler organizasyon konusunda dünyanın en gelişmiş organizasyonunu gerçekleştiren bir ulusuz biz. Ya bunu görüyorum ve bu organizasyon kabiliyetimizi sen nasıl değerlendiriyorsun bizim? Yani ben açıkçası kendimi çok organizatör olarak göremedim. Hani organize etmekten çok büyük keyif almadım. Hani son yıllarda biraz geri çekilmemin sebeplerinden birisi bu. Hayır ama ben sporcunun ruh halini iyi biliyorum. Hani spordan geldiğim için sporcunun ruh halini biliyorum ve sporcu neden
nelerden keyif alır, nasıl düşünür, koşarken ne düşünür. Şükür ki geçtiğimiz yıllarda ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Hani ben organizasyonun daha çok saha kısmından keyif almaktayım. Peki yerel halkın yaklaşımı nasıl Yerel halk- organizasyona? 2017 ile ilk başladığımız zaman kafalardaki soru şuydu. Ya bu insanlar burayı nasıl koşacaklar? Hani biz işte arabayla orayı 2 saat 3 saatte gidip geliyoruz. Hani burayı nasıl koşacaklar? Yarısı yolda işte şöyle sorun yaşar falan filandı. Ama artık bu işin yapılabildiğini ve hatta bu şehirde bu işin en iyi şekilde yapılabildiğini insanlar gördü. Ve artık daha çok sahipleniyorlar ve bu işin burada gerçekten olacağına ve uluslararası bir marka haline geleceğine İnanıyorlar. canı gönülden inanıyorlar. İnanıyorum. Evet Ahmet, Kleopatra plajındayız. Evet. Ya buranın değil mi bu plajın kumu çok özelmiş. Buranın kumu çok özel. Kralın sevgilisine hediye ettiği bir kumsal. Ya ne krallar var, ne sevgililer var, Ne aşklar varmış. ne büyük aşklar var. Şimdi Kızılkule'den geldik. Expo alanındayız Kleopatra plajında. Copacabana plajı mı, Kleopatra plajı mı dersen ben Kleopatra plajını tercih ederim işin açıkçası. Ben de kesinlikle Değil memleketimdeki mi? plajı tercih Yani ederim. Yani burası özel bir kumsal, özel bir plaj. Yani Antonius Kleopatra'ya plajı hediye etmiş. Sen de Alanya'ya bir ultra trail hediye ettin. Bu konu üzerinden devam edelim yine Şu an sohbetimize. olduğumuz nokta yarın maceranın başlayacağı ve son bulacağı nokta. Şu an Alaaddinoğlu Parkı'ndayız. Burası Expo alanı. Hemen altımızda plajda yarışın start ve finish alanı kuruluyor. Yarın kumsaldan start alacaklar. Önce Alanya Kalesi'nin üzerinde nostaljik bir kale turundan sonra tekrar başlangıç noktasına gelecekler ve buradan Toros Dağları'na doğru macera devam edecek. Macera devam edecek. Evet şimdi Ahmet biz hani uçak böyle havalanır, efendime söyleyeyim bir türbülansa girer sonra iniş gerçekleşir gibi. Şimdi sana önce bir uçuş sorusunu sormak istiyorum. Avrupa'daki en önemli destinasyonlardan biri Almanya, Corendon Airlines'ın. 2016 yılında da senin Almanya'da 3.40.01'lik bir dereceyle Red Bull 400 serisinde bir rekorun var. Bu rekorların mı senin hayatına daha çok önem arz eder, şampiyonlukların mı? Ya şampiyonluklar her zaman tabii ki daha kalıcıdır. Çünkü rekorlar kırılır, eskir ama şampiyonlar her zaman yaşar, ismi her zaman listede yazar. Peki. Peki Ahmet, o uçak yolculuğuna devam edelim. Kalktık, devam ediyoruz. Böyle hafif bir türbülans olur biliyorsun. Kalkışlarda, uçarken bir rüzgara girersin, hava akımına kapılırsın. Senin kariyerinde türbülansın var mıydı hiç yaşadığın? Çok yani spor Öyle mi? kariyerimde her şey her zaman yolunda gitmedi. Zaman zaman tökezlediğim, dibe vurduğum zamanlar oldu ama asıl önemli olan dibe vurmak değil, dipten tekrardan ayağa kalkıp zirveye çıkabilmek. 2013 yılı örneğin benim için kötü geçen bir sezon oldu. 2012 yılında Avrupa şampiyonu olmuştum. 2013 yılında kötü geçen bir sezonun ardından 2014 yine kötü geçti. Sakatlık mı yoksa Yani biraz performans? mental yorgunluk, Mental antrenör yorgunluk. değişikliğinin falan verdiği bir fiziksel sıkıntılar falan vardı. Performans sıkıntısıydı. Tabii 2015 yılından itibaren kısa bir süre dinlendim. Tekrar antrenmanlara başladım. Amacım şuydu, dibe vurdum evet ama geçmişte ben çok güzel işler başardım. Tekrardan bunu yapabilirim. Özellikle sponsorum Red Bull'la bu durumu değerlendirdik. Hani onlar dediler ki biz senin her zaman arkandayız. Sen geçmişte nasıl çok güzel başarılar kazandıysan yine çok güzel başarılar kazanacaksın. Şu an sadece ihtiyacın olan bir mola ver, bir dinlen, bir soluklan, bir kendine gel. Sonrasında biz her şekilde yine senin arkandayız dediler ve kısa bir aranın ardından içimde koşma isteği tekrar belirdi. 2015 yılında tekrardan antrenmanlarıma döndüm. Amacım şuydu, tekrar zirveye çıkıp Avrupa şampiyonluğunu kazanarak işte az önce basın toplantısında da konuştuk. 7. şampiyonluk yarım kaldı. Tekrar Avrupa şampiyonasında şampiyon olup spor kariyerimi noktalamak istiyordum. Avrupa şampiyonasında olmadı. Sonrasında şunu dedim. Tamam ben Avrupa şampiyonasında şampiyon olamadım ama dünya şampiyonasında en iyi Avrupalı olarak madalya alarak bu spora veda edeceğim. Dedim 2016 yılının dünya şampiyonasında dünya üçüncüsü oldum ve en iyi Avrupalı olarak kürsüde yer aldım. Aslında hedefime varmıştım. Düştüm. Tekrardan zirveye çıktım. şimdi o zirve sorusunu da soracağım tabii. Yani o zirve dediğin an o an mıdır? Bir geri dönüş yapmam gerekiyordu ve hedeflediğim geri dönüş yani benim hedefim oydu. En iyi Avrupalı olarak. Ahmet Arslan'ın kariyerindeki zirve dediğin nokta neresi? Kariyerdeki zirve 2011-2012 o yıllar. Çünkü Avrupa o şampiyonluğu yıllar dönemleri. evet yani Avrupa şampiyonluğu serim 2007 yılında başladı. 2012'ye kadar devam etti aralıksız 6 yıl. Ama bunun içerisinde performans olarak öne çıktığım yıllar oldu. Mesela 2011 yılı bunlardan birisi. Artık çıktığım her yarışı kazanıyordum. Farkla kazanıyordum. Çok iyi formdaydım. İşte bunun sonrasında antrenör değişikliği vesaire antrenman sistemi değişikliği bir miktar performansımızın tökezlemesine sebep oldu. Ama sonrasında tekrar yeni bir geri dönüşün hayaliyle antrenmanlara devam ettim ve 2016 yılında o geri dönüşü yaptığıma inandığım zaman artık kafamda spor aslında bitti ama birkaç yıl daha devam etmek için kendimi zorladım. Fakat eski randıman olmayınca 2019 yılında bıraktım.
Tabii burada önemli olan nokta şu, sponsorluğun altını çiziyorsun. Corendon'da özellikle Ultra Trail konusunda gerçekten sponsorluklarıyla, verdiği desteklerle bir fark yaratmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonraki yarışlarda da aynı performansla devam ederiz. Kesinlikle Corendon Alanya için de çok önemli. Alanya Spor'umuz Süper Lig'de malum ve Spor. Alanya Spor'un isim sponsoru. Corendon Alanya Spor. Hani bu şehir Antalya içinde Spor'un isim kesinlikle. sponsoru. Polonya'da Górnik Zabrze'nin isim sponsoru. Hull City'nin isim sponsoru, forma sponsoru aynı zamanda. Dolayısıyla hakikaten sponsorluk spor hayatında olmazsa olmaz bir şey. İyi ki bu şirketler var. İyi ki sporculara ve bu organizasyonlara sponsor oluyorlar, destek oluyorlar. Varlıkları da devam eder. Sadece sponsorların değil, senin gibi başarılı sporcuların, başarılı antrenörlerin ve aynı zamanda artık bir organizatörsün Ahmet. Yani hakikaten bu parkurları organize etmek çok güzel. İnşallah devam edersin. Ben çok çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Bu haftalık bu kadar. Spor Talks'tan teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.